Merhaba kaptanlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Amerikalıların 10. seviye Worcester kruzörün incelemesini yapacağım. Kendisine has özellikleriyle oynaması zevkli olduğu kadar ustalık isteyen bir gemi. Oyundaki uçak gemilerinin üstüne son vermek maksadıyla yapılmış ve en iyi hava savunma gücü sahip gemi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Worcester'dan sonra hava savunma yönünden en güçlü gemiler Amerikalılara ait Des Moines kruzörü ve yine Amerikalılara ait Premium Buffalo kruzörleridir. Bu iki kruzör ikinci seviye hava savunma fonksiyonuna sahipken Worcester 3. seviye hava savunma fonksiyonuna sahiptir. Unutmadan söylemekte fayda var. 3. seviye hava savunma fonksiyonuna sahip bir gemiden mevcut oyunda. Bu gemi yine Amerikalıların 7. seviye premium kruzörü Atlanta'dır. Worcester sahip olduğu 3. seviye hava savunma fonksiyonunu kullandığınızda cidden uçaklara sinek misali davranıyor. Size şöyle tarif edebilirim. Amerikan uçak gemisi Midway'i düşündüğümüzde beşlikten 2 pike filosu ve beşlikten 1 torpido filosu ile üzerinize saldırıya geçtiğinde toplam 15 uçağın tamamını düşürürsünüz. Daha önce üstte linki çıkan videolarımda bahsettiğim sönmeyen yangın veya kapanmayan delik olayını bu gemiye karşı kullanamazsınız. Sebebine gelince oyunda uçak savar olayı ilk yaklaşan uçağa doğru otomatik olarak gerçekleşmekte ve taktiğin uygulanabilmesi için uçak filoların arasına zaman farkı konulması gerekmektedir. Tüm uçaklar eş zamanlı Worcester üzerinde olması durumunda mutlaka hasar oluşacaktır. Ama bu hasar da ölümcül olmayacaktır. Buraya kadar sizlere anlattıklarımdan çıkartılacak ders, uçaklarla Amerikan kruzörlerine mümkün oldukça saldırmamakta fayda olduğudur. Worcester için bu kadar uçaklardan bahsettikten sonra bu gemide başka bir şey yok mu diye düşüneceksiniz. Bu geminin diğer önemli gücü 4.8 saniyede dolan 12 adet topuyla %5 yangın olasılıklı HE mermileriyle resmen bir barbekü gemisidir. Sönmeyen yangın taktiğiyle 65K'lık sağlıkları olmasına rağmen düşman zırhlarını yangınlara eriterek suya gömersiniz. Size burada bir tavsiye vereyim. Farklı ülkelere ait zırhlarla karşılaşırsanız öncelik olarak Japon, Alman ve Fransız gemileri olacak şekilde ana toplarınızı kullanın. Amerikan ve İngiliz gemilerinin yangına karşı direnci yüksektir. Uçakları düşürüyor, düşman gemilerini yakıyor diye düşünürken Worcester'ı iyiymiş, benim limanda olması lazım diye düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Ama daha bitmedi değerli kaptanlar. Worcester'da 1. seviye sonar fonksiyonu mevcut olup muhriplere karşı da bu sayede üstünlük sağlıyor. Sonar fonksiyonun Alman gemileri kadar etkili olmasa da muhriplerin sessiz torpidolarından sakınma manevrası için yeterli oluyor. Ayrıca Worcester sahip olduğu 2. seviye radar fonksiyonu ile 7.8 km içindeki her teması 10 saniye boyunca görülür yaparken sis içinde saklanan gemilerin kabusu oluyor. Herhalde bu kadar anlattım. Oyundaki en iyi kruzör bu diye düşünmeye başladığınızı hissediyorum. 10. seviye kruzörler arasında en iyi ikinci kruzör olduğunu söyleyebilirim. Ama en iyisi üst tarafta linkini gördüğünüz Almanların Hindenburg kruzörüdür. Sebebini merak ettiğinizi biliyorum. Cevabınızı kruzör hakkında genel bir inceleme videosu paylaştığımda bulacaksınız. Uçakları düşürdük. Zırhları mangalda pişirdik. Muhripleri pusudayken avladık.
Ve burada bir gemi türünü unutun diye düşünmeyin. Kruzerlerin hepsi Worcester'a ters gelmektedir. Özellikle ağır kruzör olarak tanımladıklarım cidden Worcester için tam bir kabustur. Bu ağır kruzörler birinci olarak Almanların Hindenburg kruzörü, ikinci olarak Rusların Moskova kruzörü, üçüncü olarak da Fransızların 4. Henry kruzörüdür. Bu kruzörler büyük kalibre topları ve isabetli ana top sistemleriyle zırh bakımından zayıf olan Worcester'ı kısa sürede parçalamaktadır. Worcester ile oynarken bu üç ağır kruzörle denk gelmeniz durumunda fazla açı vermeden vurkaç taktiğiyle yangın çıkartıp çok yaklaşmadan gemilerin sağlıklarının erimelerini beklemek gerekmektedir. Her zaman söylediğim üzere gemilerle oynamaya başlamadan önce fonksiyonlarına doğru karar verilmesi durumunda etkinliğinin artarak daha fazla hasar ve kazanma yüzdesi elde edeceğimizi. Fonksiyon tanımlamasını yaptığımızda orta mesafe destek ve hava savunma korozyon olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum sizlere. Worcester kruzörün kıyaslamasını hafif ve orta kruzörlerle yapacağım sizlere. Bu gemilerde Amerikan 10. seviye kruzörleri Des Moines ve Buffalo, Japon 10. seviye kruzörü Zaho ve İngilizlerin Minotaur kruzörleridir. Gemimizi incelemeye başlayalım. Pruva'dan bakıldığında Minotaur ve Zaho'ya göre çok az daha genişken Amerikalıların diğer kruzörlerine göre dardır. Borda'dan bakıldığında freeboard olarak Zaho ve Minotaur'a göre yüksektir. Şimdi gemimizin teknik özelliklerini incelemeye başlayalım. Boyunun 207 metre olduğunu, Minotaur'dan 7 metre uzun, diğer tüm kruzörlerden 10-12 metre civarı kısadır. Beka ve koruma durumuna baktığımızda sağlık olarak Japon ve İngiliz'e ait kruzörlerden üstünken Amerikalıların diğer kruzörlerine göre zayıftır. Hasar düşürme ve korunma oranları muhtelif 10. seviye kruzörlerle benzer olmakla beraber yangın ve su alımı dayanıklılığı konusunda Zaho ve Minotaur'dan 2 kat üstündür. Manevra kabiliyetlerine baktığımızda sürat olarak Zaho'dan yavaş olmakla beraber diğer 10. seviye hafif ve orta kruzörlerle hemen hemen aynıdır. İngilizlerin Minotaur kruzöründen sonra en çevik ve atik olanıdır. Bu çeviklik bize torpidolardan sakınma konusunda ve diğer gemilerle yapacağımız gerilla harbinde büyük avantaj sağlamaktadır. Silah ve sistemlerine baktığımızda 152 mm kalibrelik 6 adet ikilik taretlerden oluşan toplam 12 topluk ana top sistemi mevcuttur. 532 hasar veren HE mermileri ile savaşlarda görülen net hasarı 500 ile 480 arasında değişmektedir. Mermilerin %5'lik yangın olasılığı ve 4.8 saniyelik dolum süresiyle oyunda en çok yangın çıkartan kruzördür. Top atışları diğer ülkelerin gemilerine göre oldukça kavisli olduğunu, bu sebeple 10,5 kilometre üstü mesafelerde zırhlar dışında yüksek isabetli atışlar gerçekleştirmek zorlayıcıdır. Muhriplere yüksek isabetli atışlar gerçekleştirmek için 8 kilometre mesafeden daha yakın olmak önemli bir etkendir. Nişangahın nasıl kullanılması konusuna geldiğimizde, nişangahı biraz daha aşağıya yani denize doğru ve düşman gemilerinin biraz daha ilerisine koymamız atış isabetlerimizi ciddi anlamda arttıracaktır. Zırhlıya nasıl nişan alacağımız, kruzörlere nasıl nişan alacağımız,
Muhribe nasıl nişan alacağımız. Hava savunma imkanlarına bakıldığında sadece en güçlü kruzör değil, oyundaki en güçlü gemidir. Gizlenme ve tespit menziline baktığımızda 9.12 kilometre ile Minotaur ve Zaho kruzörlerine göre daha çabuk tespit edilmektedir. Ama tüm ağır kruzörler Worcester için bir tehdit oluşturmalarına rağmen onlar sizi tespit etmeden siz onları tespit ettiğiniz için doğru konumlanma ile avantaj sağlamanız önemlidir. Gemimizin elit bonusunu seçmeye geldiğimizde büyük küçük kalibre hava savunma toplarımızın hasar oranlarının %7 arttırılmasını seçiyoruz. İkmallerine geldiğimizde klasik kruzör ikmali olduğunu söyleyebilirim. Birinci olarak silah sistemlerinin yükleme süresinin %3 kısaltılması. İkinci olarak gemi hızının %3 ve dönüş hızının %5 arttırılması. Üçüncü olarak gemi sağlığının %3 arttırılmasının doğru seçimler olduğunu sizlere söyleyebilirim. Donanımlarına baktığımızda birinci donanım olarak ana toplarının dağılım oranının %7 azaltılması. İkinci donanım olarak dönüş ivmelenmesinin %10 artması. Böylece gemimiz daha da çevik olacaktır. Üçüncü donanım olarak gemimizin büyük küçük kalibre hava savunma toplarının menzillerinin %10 arttırılmasını seçerek hava savunma gücümüze daha da güç katıyoruz. Komutan yeteneklerinin seçimine geldiğimizde birinci yetenek olarak düşman torpidolarının vereceği hasarı %3 azaltma. İkinci yetenek olarak hava savunma fonksiyonu, sonar ve radar fonksiyonlarının bir arttırmayı. Üçüncü yetenek olarak hasar kontrol kitlerinin daha çabuk hazır hale gelmesini. Dördüncü yetenek olarak hava savunma fonksiyonunun etkinliğinin arttırılması. Beşinci yetenek olarak tamirci kitinin %15 daha fazla sağlık yenilemesini. Altıncı yetenek olarak hasar kontrol kiti kullandığımızda 25 saniye boyunca daha fazla koruma sağlaması ve yenilenen sağlığımıza %2 ilave edilmesini. Yedinci yetenek olarak tamirci kitinin daha çabuk hazır hale gelmesini. Sekizinci yetenek olarak yangınlardan alınan hasarın %20 azaltılması. Dokuzuncu yetenek olarak düşman gemilerinde arıza meydana getirme olasılığımızın %10 arttırılması. Onuncu yetenek olarak savaşta herhangi bir madalya kazandıktan sonra düşman gemilerine %1,5 ekstra hasar verilmesini. 11. yetenek olarak haşe mermilerin etkinliğinin arttırılmasını. Bu yetenekle beraber neredeyse her atışta yangın çıkartıyoruz. Son yetenek olarak da hasar düşürme oranlarımızın artmasını ve gemimize yangın çıkma ihtimalini düşürüyoruz. Şimdi Worcester kruzörü için geçerli 5 adet taktiği kısa gösterimlerle sizlere paylaşmaya başlamadan önce size kendi ortalamalarımdan bahsetmek istiyorum. Worcester kruzörü için geçerli 5 adet taktiğin kısa gösterimlerine başlayalım. Taktik 1. Arıları öldürün. Onlar sizi sokmadan. Uçaklar size doğru gelmese bile siz onlara yaklaşarak anti hava savunma fonksiyonu ile hepsini öldürün. Düşman uçaklarının haritanın orta hat doğrultusunda ilerlediğini görüyorum. Sağa doğru dönerek yaklaşıyorum ve hava savunma fonksiyonumu kullanıyorum. Burada düşman uçakları kimseye hiç saldıramadan düşürüyoruz. Böylece uçak gemisi takımını bir kişi eksik bırakıyor. Taktik 2. Sönmeyen ateş. Seri toplarınızda çıkartabildiğiniz kadar yangın çıkartın. Kafes haritasında alan merkezinin kenarında mevkilenmiş sızıları ufak haritadan gözüme kestiriyorum. Yamato'yu gördüğüm gibi ana toplarımla atışa başlıyorum.
8 isabetle ana topunun birini bozarken ilk yangınımı çıkartıyorum. Ölümcül hata yapıyor ve yangını söndürüyor. Burada dikkat etmeniz gereken önemli şey, daha attığım toplar hedefe ulaşmadan ikinci tur atışı gerçekleştiriyorum. Bu beklemeden yapılan atışlarda başarı sağlamak için düşman gemisinin çok iyi izlenmesi gerekmektedir. Bu atışla beraber 2 yangın çıkartıyorum ve hasar kitinin dolum süresi daha olduğu için Yamato zırhlısı bu yangınları söndüremeyecek. Hiç aralıksız top atışlarına devam ederek 3. yangını da başlatıyorum. Zırhlı her 2 saniyede 1,5K'lık sağlık kaybederken artık bana doğru gelmeye başlıyor. Burada dikkat edilmesi gereken konu, aramızda kaya olmasından dolayı kendime kalkan sağlamış oluyorum. 65K sağlığa sahip Yamato'yu başarılı ve sürekli top atışları ile sönmeyen yangınlarla suya gömüyorum. Taktik 3. Orta mesafe saldırıları. Orta mesafeden, yani 10 kilometre altı mesafeden board'ımızı göstermeyecek şekilde hareket edin. Ekranda Worcester klasörü var. Sağa doğru dönmekte olan Worcester'ı izliyorum. Bana board'asını göstermeye başladığı an toplarımı ateşliyorum ve 13K'lık başarılı bir atışla bana board'a gösterme diyorum Worcester klasörünü. Worcester klasörü durumun ciddiyetini anlayarak sol tarafa dönerek kaçmaya çalışıyor. Fakat artık çok geç. Kaçınılmaz son geliyor. İzuma zırhlısına top menzilimin sınırında top atışı yaptıktan sonra Republic zırhlısını gözüme kestiriyorum. Düşman zırhlı hemen yanındaki adaya o kadar yakın olduğu için kendi toplarını etkili kullanmasını zorlaştırıyor. İkinci tur atışımda yangın çıkartmayı başarıyorum ve klasik ölümcül hatayı yapıyor. Hemen tek yangını söndürüyor. Republic zırhlısı kayanın arkasına doğru kaçmaya çalışırken kavisli toplarımla maksimum isabette hasar vermeye çalışıyorum. Kayanın arkasına kaldığı için zaman kaybetmeden gözükmeye başlayan Almanların Friedrich Gluck zırhlısına bir tur atış yapıyorum. Tekrar Republic zırhlısına dönüyorum ve seri atışlara devam ediyorum. Republic zırhlısı sağa dönerek toplarımdan kaçmaya çalışıyor. Burada nişangahı nereye koyduğuma dikkat edin. Republic zırhlısında tekrar yangın çıkartıyorum. İkinci yangın da çıkıyor ve hata yaptığı için bu sefer yangınları söndüremiyor. Republic zırhlısına 3 yangına baş başa bırakıp Fury arkadaşıma yardım kapsamında Frederick Gluck zırhlısına top atışı yapıyorum. Republic zırhlısı çok az bir sağlıkla diğer adının arkasına doğru kaçmayı başarıyor. Zaman kaybetmeden Frederick Gluck zırhlısına doğru toplarımı döndürüyorum. Düşman zırhlı tam top menzilimin sınırında olduğu için çok etkili atışlar gerçekleştiremiyorum. Toplarımı adağın arkasından çıkacak olan Republic zırhlısına doğru çevirerek beklemeye başlıyorum. Zırhlı adağın arkasından sağlık kiti kullanmış ve toplarını bana çevirmiş olarak çıkıyor. Beni alabileceğini zannediyor. Seri ve isabetli atışlarla Republic zırhlısını da suya gömüyorum.
Taktik 4. Muğripleri yok et. Muğriplerden korkmaya gerek yok. Hem radar hem sonar fonksiyonunuz var. Sol taraftaki harita ekranında muğrip belirdi. Mesafem 10,5 kilometre ve üzerine doğru yaklaşmaya başlıyorum. Top atışlarına başlıyorum ama toplarımın çok kavisli olması sebebiyle isabet atışlar olmuyor. Buradaki önemli konu Worcester ile muhriplere 8 kilometre ve altındaki mesafede etkili hasar verebilirsiniz. Yugomo'nun kaybolmasından sonra radar fonksiyonumu kullanıyorum. Siz için de saklanmış muhrip aydınlanıyor ekranımda. Seri atışlarla saldırmaya devam ediyorum. Yugumo'yu 5,3 kilometre mesafede torpidonu suya bırakamadan avlıyorum. Karşı takımda 3 muhrif var. Muhtemelen kendi takımdaki 2 muhrif sağ tarafta olduğu için ben de 2 düşman muhribini yakalamak için sol tarafa doğru dikkatlice ilerlerken adağın arkasında Shimakaze muhribini görmeye başlıyorum. Hızımı kontrollü bir şekilde ayarlıyorum ama durmuyorum. Buradaki önemli konu muhriplere karşı durursanız manevra gücünüzü kaybedersiniz. Takımdaki Hildenburg kruvazörü kontrolsüz bir şekilde iki muhribin arasına dalıyor ve takımını 6 kişi bırakıyor sepet arkadaş. Yugo muhribi sis fonksiyonu kullanarak diğer kayanın arkasından çıkıyor. Fakat ortamın kalabalık olduğunu anlayınca sisin içinde Tony'sten giderek gözden kayboluyor. Sis içine yaptığım birkaç atışla az da olsa isabet sağlıyorum. İki muhribin arasındayım. Sakin, dikkatli olunmalı ve asla panik yapılmaması gerekiyor. Birini Nishangai ile takip ederken diğer gözünüz ufak harita üzerinde diğer muhripte olmalı. Shimakaze muhribini Tony'sten giderek kayanın arkasından çıktığını görüyorum ve ilk sort atışımda 6 isabette yangın çıkarmayı başarıyorum. Shimakaze tekrar adının arkasına kaçarken sol taraftaki Yugoma muhribi de diğer adının arkasında pusuda bekliyor. Burada sola doğru dönerek Shimakaze muhribine top açıma girmesini kolaylaştırıyorum. Üç tur isabetli atışlarla Shimakaze'yi suya gömerken üzerime bıraktığı torpidolardan kaçmak için sola doğru sert bir dönüş yapıyorum. 6 torpido isabeti alırken çevikliğim sayesinde 10K sağlıkla yırtmayı başarıyorum. Yugumo'nun ada arkasından torpido atmak için hareket ettiğini takip ediyorum. Sağlığım çok az. Tek atış hakkım olacak. 12'de 11 isabetli tek sorti atışla Yugumo'yu batırmayı başarıyorum. Taktik 5. Kruzörlerle it dalışına girmeyin. Ağır kruzörlere yaklaşmak ölümcül bir hatadır. Bunun sebebi Worcester'ın haşe mermileriyle düşmanlarını yakarak yavaş bir şekilde öldürmesidir. Ekranda Montana zırhlısı ve Hildenburg kruzörü var. Daha büyük hedef olan Montana'ya başlıyorum seri atışlara. Montana kaya arkasına doğru ilerlese de kavisli toplarımla kaya arkasına gayet başarılı atışlarla Montana'yı dövmeye devam ediyorum. Mesafe azaldığı için ve benim için en büyük tehditkim olan Hildenburg kruzörüne toplarımla saldırmaya başlıyorum. Kayaya takılmadan sağa doğru dönerek Hildenburg ile olan paralel açımı bozmaya çalışıyorum. Bu kadar yakın mesafeden Hildenburg ile baş etmem mümkün değil. Bu sebepten aramızdaki mesafeyi açarak kendimi korumaya çalışıyorum.
Mesafe arttıkça isabet yüzdem azalıyor, mermilerimin kavisli olmasından dolayı. Nişangahımı ayarlıyorum ve isabetli 2 tur atışla Hildenburg'u batırmayı başarıyorum. Ekranda Glass'tan Papayenikli Desmoines gemisini oynayan oyuncu ile 11 km mesafeden dogfight'a başladık. İkimiz de seri atışlarla birbirimize saldırırken hızlıca mesafeyi kapatıyorum. Burada önemli konu, ben onun üzerine dönerek hareket ediyorum. Sebebi gemimin kış tarafına ona çok göstermemeye çalışıyorum. Nişangahı koyduğum yere dikkat edin. Worcester Cruiser'ın kavisli ve çok dağılan mermileriyle hareketli gemiye nasıl nişan alınması gerektiği konusunda sizlere çok faydalı olacaktır. Desmoines de benim dengim bir cruiser olduğu için uzaklaşmak yerine doğru açıyla yaklaşarak batırmayı başarıyorum. Worcester ile savaş deneyimi paylaşımına başlıyoruz. Harita karşılaşma ve harita taktiği dışında bir taktikle düşmanın merkezine yıldırım misali düşüyorum.